Yaklaşık 20-25 yıl falan Atari salonu çalıştırdım. Küçük kutularda Amiga'lar falan var, işte Commodore 64'ler falan var. Salonların olmazsa olmazı Street Fighter'lar vardı, Mortal Kombat vardı, Super Peng oyunları falan vardı. Atari'lerin babası denilebilen. Onlarla başladık. Bu işten de emekli oldum. 2 çocuğumu Atari salonundan büyüttüm diyebilirim. O dönemden tanıdığım Atari salonuna gelen çocuklardan çoğu da üniversite bitirdi. Bu çocuklar okulu bitirdikten sonra da geldiler nostaljik olarak o salona. Bu çocuk burada bir saat kalsın, dönüşte alacağız, oynasın diyen aileler de vardı. Atari salonunda dövenleri de vardı. İşte çocukların oyun oynamalarına müsaade edilmesi taraftarıyım. Koca koca adamlar halı sahada top oynuyorlar. Yani oyun her zaman olmalı. Önemli olan bunun saatini ayarlayabilirsen, ne bileyim çocuklara bir şeyler vermiş oluyorsun. Arkadaşlığı paylaşmayı. Atari salonlarında jetondaki senin maharetine kalmıştı hadise. Şimdi atıyorum çocuk bir saat internette herhangi bir oyun oynayabilir. Ama Atari'de öyle değil. 4 lirayı 4 dakikanın içinde verir. Yenilince karşısındaki makineye veya rakip arkadaşına jetonları pat 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 2 dakikanın içinde biter ve o çocuk tatmin olmaz. Bu sefer ne yapacaktır? Gider evde annesinin, babasının veya iş yerindeki babasının şeyinden para yürütür. Bunları hissettiğimde oldu. Bunu mesela babasına söylediğimde artık o çocuğu hiç salona göndermedi. Gelen çocuktan olduk. Söylemezsek çocuktan olacağız. Ben o konuda Allah'a şükürler olsun hepsini söyledim. Ailesiyle düşman olmasın diye annesine, babasına dedim öpün koklayın çocuğunuzu sigara içiyor. Siz kaçırıyorsunuz veya çocukla hiç vakit geçirmiyorsunuz. Ay benim çocuğum sigara içmez diyen anne babalar gördüm mesela. Salonda içirmiyorum ama ben dedim görüyorum. Dışarıda benim haricimde kenarda köşede içiyor. Çocuğunuzu koklamıyorsunuz demek ki. Kokuyor mu çocuk yani en azından böyle bilebilirsin. Değil mi? Onlar kaygısız, hırs yapmadan yani para kazanma, işte birini tepeleyip onun yerine kariyer yapma gibi falan hırsların olmadığı, çocuksu gerçek öz duygularının içinden geldiği gibi davrandığı duygularının olduğu. Dediğim gibi bir jetonda oynayıp da hani kendi zor bölümlerini geçer, kolay bölümlerini arkadaşlarına bırakır işte. Bir jetonu paylaşmanın tadını hisset bu çocuk. Çocukluğunda az bulunan şeyleri özlersin. O dönemde de jeton bulma, para, harçlık falan az şeylerdi. Hep doyumsuzdu çocuklar oyuna karşı. İçindeki o çocuğu kimse öldürmesin abi. Çocukluğunda tad aldığı şeyleri yakalayabiliyorsa, bulabiliyorsa denesin ama salonlar bitti.